Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 12 yaşlarında bir çocuktu. Öğretmeni bu çocuğu bir okula vermeyin, bir zanaata verin demişti ve babası haliyle çok kızmıştı. Allah'tan ki öğretmeni gibi düşünmemişti. O ortaokula herkesin çocuğu okuyor da niye benim çocuğum okumasın deyip yazdırdı. Sonrasında çocuk kabak çiçeği gibi açıldı. İlk başlarda zorlansa da okulu okudu. Sonra bir öğretmeni onun karşısına çıktı ve daha güzelini yapabileceğini, her şeyiyle okuyup büyük insan olabileceğini ona aşıladı. Adeta ilmek ilmek dokundu kalbine. Sonrasında çocuğun cesareti kendine geldi, medeni cesareti arttı ve gayet başarılı bir şekilde ortaokulu bitirdi, liseyi bitirdi. Liseden sonra hiç yapamaz dense de üniversiteyi kazandı. Sonrasında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ikinci üniversiteyi okudu. Sonrasında 8 tane kitap yazdı. Sonrasında binlerce saat televizyon ve radyo programı yaptı. Ve sonrasında sizin karşınızda bu şekilde sabahın bir vaktinde sizleri selamladı. Efendim Mutlu Aile programında Murat Tunalı ile birlikte programımıza hoş geldiniz. Bugün insanların kalbine nasıl değilir ve bu nasıl bir sanatkarlıktır? Bu sanatkarlığı nasıl sergileriz? Çok kıymetli bir insandan öğreneceğiz. Ben Meryem adlı kitabını da kaleme alarak insanların kalbine nasıl dokunur ve onları nasıl bir yere getirebilir? Bunu aktaracak bize. Alişan Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş buldum. Programa bu saatte, sabah saatlerinde insanlar okullarına, işlerine gidecekler ama belki de bizim programımıza takılıp kalmışlardır ve sizin onlara söyleyeceğiniz bu konuyla alakalı, çocuklarını yetiştirmekle ilgili o kadar deniz deryasınız ki, o kadar güzel konular var ki söyleyeceğiniz. Açıkçası ben size soru sormayı kendime doğru bulmuyorum. Siz konuyu zaten anladınız. Bir insanın kalbine nasıl değilir ve o nasıl geliştirilir, nasıl yetiştirilir, nasıl dev bir ağaç olup insanlara meyve veren bir hale gelir? Bunu sizden dinlemek isteriz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Kalbini açarsan, karşıdaki de kalbini açar. Kalbini kapatıp ağzını açarsan, karşıdakinin kulakları tıkanır önce, kalbine ulaşamazsın. Benim rahmetli kızım Zalim derdi ki, böyle elini kalbine koyarak, baba bir söz bizim neremizden çıkarsa, karşıdakinin orasında yer bulur. Kalbimizden çıkan bir söz, karşıdakinin kalbine yer bulur derdi. O yüzden insanların kalbine girmek için kalbindeki sıcaklıkla ona merhaba demen lazım. Yüreğine merhaba diyebildiğin bir insanın zaten beynine de merhaba diyebiliyorsun. Hayatına dokunabiliyorsun. Başta söylediğin çocuk eğitimiyle ilgili ben anne babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyor musunuz? Onları eğitmekten vazgeçin o zaman. İşte gülme yani. Bence onlarla yaşamak gerekir galiba, evet, değil mi hocam? Eğitmek değil. Kendimizi, çocuklarımızı eğitecek, anlayacak hale sokmak için kendimize eğitmemiz lazım. Evet. Yani biz iki Tanrı'nın hakim olduğu bir toplumda yaşadık. Biri Cenab-ı Allah, öbürü el alem ne der Tanrısı. Ayıptır, günahtır, yapma. İşte seni kınarlar, sana laf ederler. Sana bunu yaparlar, bize işte aman başımıza öne eğdirme gibi utanç üzerine kurulu bir dünyada yetişen ana babalarımız. Bizi sevdiler ama sağlıklı eğitim verdiler mi? Biraz orası şüpheli. Bugün travmalarımız bazen harekete geçiyor. Bizi travmalara soktular. Bir de ben öğretmen olduğum için 38 senelik öğretmenim. Belki senin kadar olmasa da televizyon programlarına da gittim. Türkiye'yi dolaştım, dünyayı dolaştım. Rahmetli kızımı hep kendime ben örnek aldım. Şimdi ben babayım, o benim kızım. 2 çocuğum daha var. Zülal'im var, Bilal'im var. Cümlesini, herkesin evladını bağışlasın. Bana derdi ki senin son kullanma tarihin kaç? Sen küçük bir çocuğu anlıyor musun? Anlamadım dedim. Küçük bir çocuğu anlayacak kadar küçüldüğün zaman büyüyebilirsin demişti bana. İnsanlarla anlaşabiliyor musun? Biz insanlarla anlaşmak için hep böyle kendimizi anlattığımızda, hep karşıya böyle akıl verdiğimizde, nasihat ettiğimizde, onun yapması gerekenleri söylediğimizde maalesef iletişim kuramıyoruz. Eğer
Akıldan böyle karşıya mesaj gönderip dille gönderdiğimiz zaman karşıdaki kişinin beyni böyle kaplumbağa gibi oluyor. Kapanıyor içine. Gürültünün olduğu yerde yürekler ve akıllar açılmıyor. Kaplumbağa da öyledir. Biz köyde büyüdük. Yani böyle şıt yaptığın zaman, tık yaptığın zaman kaplumbağa böyle ellerini ayaklarını çekiyor, başını içine çekiyor. Çıkmıyor dışarı. Ne kadar vurursan vur, uğraşırsan uğraş asla çıkmıyor. Kaplumbağa sonra kafasını böyle çıkarıp da sağa sola bir bakıyor, dinliyor sağa sola. Eğer huzur varsa yürüyüp gidiyor. Çocuklar da öyledir. Huzurun olduğu yerde çocuklar kendilerini çok anlatabilirler. Huzurun olduğu yerde, güvenin olduğu yerde çocuklar kendilerini paylaşırlar. Ancak yargılamanın, yönlendirmenin, akıl vermenin ve eleştirinin olduğu yerde çocuklar kendilerini anne babalarına asla açmıyorlar. Onun için çok eskiden, tabii benim çocukluğumdan çok sevdiğim bir şarkı var. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış, döndüm baktım maziye söylenecek ne kalmış. Ana baba çocuk aynı evde yaşıyorlar ama birbirine çok uzak olabiliyorlar. Ayrı dünyalarda yaşıyor. Çok farklı dünyalarda yaşıyorlar. Hele günümüzde teknolojinin çok yaygınlaştığı, insanın hayatını zaman zaman çok kolaylaştırdığı, bilgiye ulaşımın zorluğunun ortadan kalktığı bir zamanda çocuklarımız bazen ana babalarını, öğretmenlerini, okulların derslerini bırakıp o dünyaya gidiyorlar. Ve bazı anne babalar şikayetçi oluyorlar. Biz ne yapacağız diyorlar. Çocuk bizden koptu. Ben şunu merak ediyorum. Diyorum ki çocuklar bizde bulamadığı neyi buluyor o bilgisayar dünyasında? Mesela telefonlara, bilgisayarlara böyle şeyler yapılsa. Mesela o yarım saatte "La manyak sen daha burada mısın? Gidip dersini çalışsana" diye bir söz çıksa, bir uyarı verse. Kalır mı çocuklar bilgisayarın başında? Bunu söyleyince aklıma çok güzel bir şey geldi hocam. Geçmiş dönemde bir seminerde bir anne baba söylemişti bunu bana. Ya işte çocuklara ulaşamıyoruz, çocuklarla ayrı dil konuşuyoruz, ne yapmak lazım diye. Dedim ki kimlerin telefonu yanında herkes el kaldırdı. Peki dedim bu telefonların güncellemesi oluyor mu? Böyle kendi kendine kapandığı, işte güncelleme uyarısı verdiği zamanlar oluyor mu dedim. Evet hocam işte ayda bir defa ya da haftada bir defa bu programları kullanmak için güncellemek gerekiyor dediler. İşte dedim bakın telefon bile kendi kendini güncelleyebiliyorken o programı kullanabilmek için siz çocuğu doğurduğunuzda yani aradan geçmiş 10 yıl hala daha o 10 yıl önceki tavır ve tutum davranışlarla çocuğu büyütmeye, onunla birlikte yaşamaya çalışıyorsunuz. Kendinizi bununla alakalı program çalışmıyor işte, isyan ediyor belli. Çocuk seninle iletişime geçemiyor. Ona dediğiniz gibi çocuğu eğitmek yerine kendini eğitmek, kendini güncellesen belki de onun kalbine, onun dünyasına değeceksin. Dediniz ya anne babanın neyi vermediği, neyi veriyor ki o bilgisayar, çocuklar orada daha fazla. Neyi veriyor ki o telefondaki programlar, oyunlar, çocuklar daha fazla. Çocuklar orada yaşamayı seviyor. Eğer ki onların verdiği hazzı, mutluluğu anne baba da konuşma olarak, muhabbet olarak, yaşam olarak, espri anlayışı olarak birçok konuda mutlu olacak şekilde hale, kıvama getirirse, yani tırnak içinde güncellerse zannedersem daha güzel bir iletişim ortamı olacak. Bu sorunlar da ortadan kalkacak galiba. Evet, katılıyorum sana. Benim dedem galericiydi. At arabası galerisi var. O zamanın galerisi de öyleydi. Evet. Mesela tekerleğin şinası, kamçı, hamut, koşum bunlar satılırdı. Tarım Şimdi benim dedem çok güzel tekerlek yapardı. At arabası tekerleği. Böyle renkli, boyalı falan. Benim dedem iflas etti. Bir gün isyan etti. Bu ne dedi ya? İnsanlar benden bir şey almıyor. Ben çok güzel tekerlek yapıyorum. Dedim ki dede artık asfalt çıktı. Otomobiller çıktı. At arabası kalmadı. İnsanlar böyle lastik tekerlek kullanıyorlar. Bunu bilmiyor musun? Olsun ama ben çok güzel tekerlek yapıyorum. Senin çok güzel yaptığın tekerlek, at arabası tekerleği otomobili olmuyor ki. Güncelleyemedin kendini. Kendini geliştiremedin. Senin çok güzel dediğin senin o gençliğindeki güzellikte kaldı. Bugün devir değişti. Çocuklar da, ana babalar da böyle. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yani gözlemim bu.
Benim anlattıklarım böyle bilimsel olarak araştırmacı değilim. Babayım, 3 çocuğum var ve milyonları aştı. Yani gittiğim ülkemizin bir ucundan bir ucuna gitmediğim bir tane il kaldı. 80 ile gittim. İlçelere, dağ başındaki yatılı okullara kadar gittim. Ana babalarla, çocuklarla konferanslar yaptım. Sohbet ettim onları. Anlamak istedim onları. Bunu bakın, çok özür dilerim hocam. Bunu izleyicilerimizin daha iyi anlaması için ben biliyorum da sizin kendi ağzınızdan onların bilmesi çok daha önemli. Ben sizi 2002 yılından beri tanıyorum. Yani çok uzun, 21 yıldır tanıyorum. Sizin bir söyleminiz vardı. Türkiye'de her kalbe girebilmek için gezdim, gördüm ve hala devam ediyorum dediniz. Arabanızın 1 milyon kilometresini siz doldurmuşsunuz. Öyle bir söylem vardı. Doğru mu bu? Evet, evet. Yani birisi 600 bin kilometre. Bir tane arabayı tükettiniz. Yani araba gitmedi artık. Yolda kalmış. Evet. Gitmedi yani ama milletin çok hayır duası vardı. Bunu da şundan yaptım. İşte kızım bana sorduğunda senin son kullanma tarihin kaç demişti. Niye dedim? Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor demişti. Baba dedi, ben psikolog olacağım dedi. Şimdi programın başına dönüyorum, başında söylediğin cümleye. Neden dedim? İnsanlar seni dinlemiyorlar dedi. Ben böyle şaşkınlıkla, gerçekten mi dedim. 4000 kişilik bir salondan çıktık, bana bunu söyledi. Ama salonda çıt yok ha. Yani insanlar pür dikkat dinliyorlar. Kızım sen de vardın dedim salonda, çıt çıkmadı. Nasıl dinlemiyorlar? Bana böyle yaptı. Kimse seni kulağıyla dinlemiyor ki dedi. Sen konuşmaya başlayınca gönüllerini açıyorlar baba dedi. Herkes seni kalbiyle dinliyor dedi. Dedim, ben dedi psikolog olacağım. Şimdi bakın, çocuklarınıza hayal kurdur. Ders çalış demeyin. Neden dedim? Baba dedim, eski bakanlarımızdan, Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'in bir sözünü okumuş. Diyormuş ki Hasan Ali Yücel, bu ülkenin dağlarında, bayırlarında, kırlarında, ovalarında kendi başına açıp kendi başına solup giden hiçbir çiçek bırakmayacağız demiş. Vizyona bakar mısın? Çocukları kastederek. Çocukları kastediyor. Baba dedi sen gidiyorsun işte birçok yere. O çocuklara ben de ulaşmak istiyorum. Ben de kalbimle dokunmak istiyorum. Kızım psikolog oldu. Biz hiç ders çalış demedik. Ancak 15 gün sonra kanser olduğunu öğrendik. Ve 7 yıl mücadele etti kanserle. Bir yandan çocuk yetiştirmek için uğraştı. Sonra işte 2018'de Allah'a gitti. Ben anne babalara şunu söylüyorum. Keşke kızım sağ olsaydı. Onunla bir bardak çay içmek için bütün diplomalarını yırtmaya razıydım. Hani bugün bazen çalış, ödevini yap, dersini yap, aman şunu yap, aman sınıfta şöyle derece yap. Nereye kadar? Sağlık olmadıktan sonra hiçbirinin anlamı olmuyor. Evet. Öyle diyorum yani insanlara, kızım mesela ameliyata girdi, çıktı, yanındaydım. Baba sen konferansa gitmedin mi? Kızım dedim bugün konferans değil, senin yanındayım. Benim dedi kanserim geçici. Baba ben kolay iyileşirim o ilk başlarda. Ama dedi insanların kanser duygularında var. Senin oralara gitmen lazım dedi. Düşünebiliyor musun? Ve o da benimle beraber gitti. Gezdik ülkemizi. Mesela Şırnak'a 11 kere gitmişim. Van'a kızım da geldi. 5 kere gitmişim. İlçe ilçe gidip evlere misafir olduk. Ve işte şunu söylüyordum insanlara. Benim kızım vefat etse, o zaman sağdı. Kızımdan izin alarak söyledim bunları. Ben onu mezara indirirken aldığı diplomaları yorgan diye üstüne mi sereceğim dedi. Vefat ettiğinde 4 kardeş böyle yavrum mezara indirdik Muratcığım. Onu alnından bir kere daha öptüm. Vardım hocam ben de oradaydım. Sen de oradaydın zaten. Gördüm. Evet. Dedim ki sana söz veriyorum kızım. İnsanlara bundan sonra sevgiyi daha çok anlatacağım. İyiliği, iyi insan olmayı, değerlerimizi, güzel ahlakı, dürüstlüğü, bunların ders notundan daha önemli olduğunu anlatmak için uğraşacağım. İşte ben seni o yüzden çok takdir ediyorum. Kitaplar yazıyorsun, seminerler veriyorsun. Sen de sürekli olarak programlar yapıyorsun. İlgiyle seyrediyoruz programları. Ne kadar faydalı işler yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Çok sağ olun hocam cümlemizden. Ben kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim hocam. Samimiyeti sizden öğrendiğimi söyleyebilirim. Ama ne zaman biliyor musunuz?
Hani az önce söylediniz ya, anlattınız ya, televizyon ekranlarındayız ve sabah erken vakitlerde insanlar bizi dinliyor. Bir samimiyetle, bir duyguyla, hani kalpten çıkan kalbe gider ya, bunu siz normal hayatınızın her anında yaşıyorsunuz. Nerede gördüm biliyor musunuz? Ben de dank ettiği an. O cenaze merasiminde ben de vardım. Hemen 2 metre yanınızdaydım. Evladınızı biraz sonra mezara koyacaksınız. Ama o orada yatarken döndünüz insanlara, yavrularınıza şöyle yapın, böyle yapın, bakın öldükten sonra hiçbir anlamı kalmıyor diye böyle o kadar samimiyetle ağlayarak, feryatla anlattınız. Ben orada, benim dünyamda bir format atıldı hocam. Bir insan her anıyla yaşadığı şeyi anlatıp, anlattığı şeyi de yaşadığını orada gördüm. Dolayısıyla kendime çok çıkarımlarda bulundum bu bağlamda. Buradan yola çıkarak da şunu anlatmak istiyorum, yani söylemek istiyorum izniniz olursa. Anneler, babalar çocuklarını öğretmek, eğitmek yerine onlarla yaşamanın ayrıcalığını, güzelliğini fark etmeleri gerekiyor bence. Çünkü bugün bir çocuğa baktığınızda evet çocuk, ama ben de en başta kendimi anlatmamın nedeni de oydu aslında. Yarının yazarı, yarının doktoru, yarının eğitimcisi, yarının Alişan Kapaklıkaya'sı, yarının işte ne bileyim mühendisi, başbakanı, valisi, aslında o. Ya bizim çocukta ne olur ki? Biz de anca olsak kaldırım mühendisi olur. Bak kafası matematiğe çalışmıyor diyen anne için, baba için bile söylüyorum. Hiçbir şey olamazsa senin torununun annesi ya da babası olacaktır. Senin kucağına o torunu verdiği zaman nasıl bir anne baba olması gerektiğini ancak sen kesip biçiyorsun, ona gösteriyorsun. O yanındaki ayrıcalığı unutmamak, özel kılmak gerekiyor. Bugün ben hala daha annemi de babamı da kaybettim ama telefonumdan hala daha silemem numaralarını. Hala daha bazen sosyal medyada böyle anımsatan fotoğraflar çıkar. Unutamam onları. Yani o zamana giderim, zamanda yolculuk yaparım. O an ne kadar kaliteli geçirdimse kendimi şanslı sayarım. Eminim birçok anne baba da bunu yapmak istiyordur ama onları eğitmek adına işte ciddi durmak gerekir, şöyle yapmak gerekir, bak işte çok şımarıyorlar, şu oluyor, bu oluyor diye de düşünüyorlardır. Ama herhalde o dediğimiz samimiyet duygusunu, samimi niyet olarak da yorumluyorum ben bunu aslında. Kaybetmezlerse doğruyu buluyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Evet, buluyorlar. Çünkü çocuklar dünyaya geldiklerinde yalancı değillerdi, korkak değillerdi. Yani sahtekar değillerdi. İnsanları kandırmayı düşünmüyorlardı. Biz eğitim adı altında onları zehirledik aslında. Biz kendi düğümlerimizi onların üzerinde çözmeye çalıştık. Ben şunu bir daha söylemek istiyorum. Bana bazen soruyorlar, ya evladını kaybettin. Ne diyorum? Ben evladımı kaybetmedim ki. Yani bu dünyada hepimiz misafiriz zaten. Biz bir durakta dikiliyorduk. Yani Zuhal geldi, otobüs geldi, baba benim sürem doldu dedi. Geldi yere gitti yani. Anlatabildim mi? Allah'a gitti. Yani ben Zuhal'i 30 yaşında Zuhal vefat ettiği için yanmak yerine onunla yaşadığım 30 yıl için hep şükrettim. Zuhal benim öğretmenimdi, benim arkadaşımdı, evladımdı. Yani saygı, sevgi, şefkati, ben barışı ondan öğrendim. Dolayısıyla biz evlatlarımıza ayrıldığımız an neleri hatırlayacağız, bunu kazandırabiliyor muyuz? Yani bak bazı çocuklar, hem de çoğunlukta ne oluyor biliyor musunuz? Bulunduğu, anasının babasının oturduğu şehirde okumak istemiyor. Evet. Kendini baskı altında hissediyor. Kendini böyle esir kapana kısılmış gibi hissediyor. Başka bir yere gideyim ne olursa olsun diyor. Peki neden? Ama anne babalara ben kızmıyorum. Elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Ne bileyim onun yemeğini, üstünü, başını, her şeyi yapıyorlar. Ama çocuklar ruhu bundan başka şeyler de istiyor. Güven istiyor, huzur istiyor. Sizin çok güzel bir söyleminiz var hocam. Ben bunu eğitimlerde de kullanıyorum. Eskiden yokluk vardı, yokluk çoktu, çokluk yoktu. Evet. Ben bunu mahrumiyet fakiri olarak addediyorum ve bugün günümüzde anne babaların en büyük hasleti, en büyük belki de dezavantajı bu.
Biz göremedik, çocuklarımız görsün. Biz alamadık, çocuklarımız alsın. Hatta şöyle anlatırım seminerlerimde. Derim ki çok efsanevi anlatılır. Dedelerimiz okuldaki başarılarını anlatabilmek için biz sokak lambasının altında ders çalışırdık derler. Sonraki nesil gaz lambasını idareli kullanarak onun altında ders çalışıp ödevimizi yapmaya çalışırdık. Benim ve birçok izleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere çocukluğundaki hayat mücadelesi sobasız odada, soğuk olan odada ders çalışıp bir an önce ödevi bitirip hemen sobalı odaya, sıcak odaya geçip televizyondaki Kemal Sunal filmine yetişmekti bizim hayat mücadelemiz. Şimdi ben şöyle yorumluyorum. Şu anda TV8 ekranlarında izleyenler daha iyi hatırlayacaklardır. Survivor yarışması gibi aslında hayatlar. Acıdan kaçmak, mücadele etmek uğruna. Benim Survivor'ım soğuk odada ders çalışıp hemen o ödevi yapıp başarılı olup sıcak odaya geçmekti. Benden önceki kişiler gaz lambası altında, onun öncesindekiler soğukta, karda, kışta, kıyamette sokak lambasının altında ders çalışarak. Bilmiyorum, siz de bunlara mutlaka vakıf olmuşsunuzdur. Bugün soruyorum annelere, senin çocuğunun Survivor'ı ne? Hayat mücadelesi ne? Ne için okul okuyacak bu çocuk? Neyden kaçacak? Yani her istediği elde edilince çocuk başarısızlık duygusunu, acıdan kaçma duygusunu yaşamayınca haliyle okulda başarılı olamıyor. Haliyle sınıfta kalma olmuyor. Haliyle üniversite taban puanı kaldırılıyor ve çocuk başarısız olsa da ödüllenerek üniversiteyi kazanabiliyor. Bu konuda yokluk, çokluk meselesini bir parça anlatır mısınız? Son artık zamanımızda sonlara yaklaştık. Ben senin her konuşmanda bir ufuk sahibi oluyorum. Bak yine bir ufuk açtın. Direkt aklıma ne geldi biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'de hicreti var ya, o Mekke'deki işkencelerden Medine'deki huzura gidiyor. Evet. Sen de soğuk odadan sıcak odaya hicret ediyorsun. Evet. Düşün yani aynı. Aynı. Şimdi elinde kitap var ya, Ben Meryem, hayallerime bilet vardı. Evet. Meryem'in hayalleri var. Meryem 2007'de tanıştığımız, bana bir mesaj yazan. Ben okumak istiyorum, annem babam beni zorla evlendirmek istiyorlar. Ben ya hayatıma son vereceğim ya okuyacağım. Sen de radyoda konuşuyorsun, konuştuğun gibi güzel bir adamsan, gel benim elimden de tut, seni okutayım diyen hiç tanımadığım bir kız çocuğu. Ve işte bir arkadaşı zorla evlendirilmeye kalkıştığı için hayatına son vermiş. Çocuklar da dinlediği için oraya hemen geçiyorum. Bir arkadaşı zorla evlendirilmiş, 15 yaşında çocuğu var yani. Evet. Şimdi böyle bir hikayede ben Meryem'le iletişime geçtim. Şimdi kitap yok, defter yok. Düşünebiliyor musun? Öğretmeni ona, ilkokul öğretmeni okuması için birkaç kitap bırakıyor. Bir tomar gazete bırakıyor. Götürüyor, şimdi anası babası okutmayı istemedikleri için diyor, anam ekmek yapar, babam sobada yakar, samanla saklıyor. Ve birkaç ay sonra onları almaya gittiğinde fareler bütün kitapları yemiş. Ay kıyamam. Bir tane değnek aldım, o fareleri kovaladım, kalan parçaları toplayıp düzelterek onları yaptım. Yol kenarında diyor, bakın hani siz çocuklarınızı aman yokluk çekmesin diye her şey imkanı sunuyorsunuz ya, katil oluyorsunuz aslında. Onların öğrenmelerinin, hayallerinin katili oluyorsunuz. Diyor ki Meryem, okuyacak hiçbir şey yoktu. Yol kenarına yürürdüm. Böyle bazen minibüslerden, kamyondan, arabalardan atılan gazeteler rüzgar getirip yol kenarındaki dikenlere takılırdı. Ben o dikenlere takılan gazete parçalarını toplayarak okurdum diyor. Reklamlarına kadar ezberlerdim diyor. Ayrıntılarına kadar. Sonra ben ona kitaplar gönderdim. Aslında kuşatılmış bir çevrede böyle manevi duvarların olduğu, aşılması zor duvarların olduğu bir ortamda hayalleri vardı. Bak en büyük güç odur. İmkanı yok. Kimse okutmuyor. Okumaya karşı çıkılıyor. Evet. İnsanlar böyle cahil kalırsa sanki daha makbul gibi bir anlayış var. Hani ne dedim başta? El alem tanrısı. Bizi ayıplarlar. Kız çocuğu okutulur mu? Bunlar ben asla suç diye söylemiyorum. Biz bir durum yaşadık. Ülke olarak yaşıyoruz. Yaşadık, geçmişte yaşadık değil mi? Biz geçmişimizle varız. Yani bunu yargılamak, suçlamak değil, çözümler üretmek için varız. Evet. Senin programında da o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani böyle yapıcı, çözümleyici
bilgiler içeriyorsun ya. Bu insanlara çok ufuk oluyor işte. İşte o Meryem hani okumak için çırpınıyor, dayak yiyor. Ben okumak istiyorum diyor, azarlanıyor. Eve kapatılıyor. Yani imkan yok. Bakın ülkemizin bazı yerlerinde çocuklar okumak için çırpınıyor, imkan yok. Bazı yerlerinde ana babalar çırpınıyor, çocuklar okumuyorlar yani. Niye okusun dediğin gibi? Evet. Çocuk nereye gitsin? Hani sen soğuk odadan sıcak odaya, Peygamber Efendimiz işte o işkenceden huzura Medine hicret eder. Senin çocuğun nereye hicret edecek? O da hicret ediyor. Ana babasının dırdırından böyle sosyal medya ortamındaki rahatlığa aslında kaçıp gidiyor yani. Umarım bu programda da kaçmamışlardır, bizi dinlemişlerdir. Bir parçada etkilenmişlerdir, katkı sağlamışlardır. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sabahımızı aydınlattınız. Ben Meryem kitabını da herkesin okumasını tavsiye ederim. Çünkü ben sonunu merak ettim. İzleyicilerimizin de sonunu merak etmesini istiyorum ve bir şekilde buradan öğrenecekleri çok şey olduğuna inanıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mutlu Aile bölümünde yine birlikteydik. Alişan Kapaklıkaya konuğumuzdu. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.